Geçen dersimizde rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların temel alıştırmalarına baktık. İkisinin birbirinden ayrımını fark ettik. Karşımıza çıkan doğal sayıları rasyonel sayı olarak da alabildik. Karşımıza çıkan tam sayıları rasyonel sayı olarak da alabildik. Bu videomuzda ise tam sayılarla ilgili temel işlemlere girişeceğiz. Tam sayılarda temel işlemler yapıyorsak aynı zamanda doğal sayılarda da temel işlemler yapıyoruz demektir. Bu sürü için toplanan oğlakları sayalım. Bu sürüde toplanan keçiler de var. Onları da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Sayma ile oluşan sayıları sembollerle göstermeler başlamıştı. Kurduğumuz cümlede V kelimesiyle bağlayan, bir araya getiren işlem kavramı oluştu. Bu canlılar bir araya gelince 9 tane hayvan olur. İnsanlar bu bir araya gelme işlemini artı işaretiyle göstermeye başladılar. Kelimeler yerine semboller, işaretler, kavramlar kullanıldıkça evrensel bir dil olarak matematik oluştu. Tam sayılarda toplama işlemi. Toplanan tam sayıları alıyoruz. 1000 olsun. Diğer toplanan sayı 2200 olsun. Öncelikle toplanan sayı 2200'ü bir ele almak istiyoruz. Şu basamaktaki rakam birliklerin bir araya gelmesiyle yazılan rakamdır. Burada ise onluklar vardır. Burada yüzlükler vardır. Burada ise binlikler vardır. Kaç tane yüzlük varmış? 2 tane yüzlük var demektir. Burada ise 2 tane binlik var demektir. Toplamada aynı basamaklar aynı hizada olacak şekilde alt alta yazıp yapabiliriz. Veya şu şekilde yaparız. Yan yana aynı basamaktakiler tek tek toplanıp yazılabilir. Örneğin bu basamaktaki ile bu basamaktaki toplandı 0 oldu. Buradaki ile buradaki toplandı yine 0 oldu. Bu sefer 3. basamağa geldik. 2 ile 0'ı topluyoruz 2 oldu. 2 ile 1'i topluyoruz 3 oldu. Böylelikle toplamı bulabildik. Veya zihinden şu şekilde yapabiliriz. Elimizde 1000 var. Burada da 2000 var. Öncelikle binlikleri topladık 3000 etti. Daha sonra ise yüzlükler vardı. Yüzlüklerde 200 vardı. Demek ki 3000 ile 200'ü toplarsak yine 3200'ü elde edebiliriz. Bunlar doğal sayılardı ama aynı zamanda tam sayılardı. Tam sayılarda toplama işlemi yapılırken birden daha fazla sayıda işaretler görürüz. Artı işaretli tam sayılar pozitif tam sayılar oluyordu. Bu ilk videomuzda vardı. Hatırlamayanlar ona gidip tekrar izleyip hatırlayabilir. Önünde eksi olan tam sayılar ise negatif tam sayılar oluyordu. Şimdi burada işlemler devreye girdiği için biz tam sayıların önündeki artı işaretini dost ile kafamızda kodlayalım. Eksi işaretini ise düşman olarak kafamızda kodlayacağız. Şimdilik burada eksi işareti yok. 12 tam sayısının önünde dost var. 7 tam sayısının önünde yine dost var. O zaman burada dostlar toplanmıştır diyerek toplam artı olur deriz. Peki kaç tane dostlar toplanmış ona bakalım. Yani aynı işaretler dostlar olduğunu anladıktan sonra sayıları topluyoruz. 12 sayısının üzerine 7 sayarsak eğer 19 gelir. Veya kısa yoldan daha demin öğrettiğimiz gibi birlikleri topluyoruz ilk önce 9. Daha sonra onluklardan bir tane olduğu için 1'i yazıyoruz. Sonuç artı 19 olur. Bu sefer 2 tane negatif tam sayının toplamını elde edeceğiz. Tam sayının önündeki işaret eksi. O zaman bize düşman lazım. Diğer tam sayının önündeki işaret eksidir. O da düşman. Demek ki burada düşmanlar toplanmıştır. Düşmanlar toplandıysa toplam sonuç yine düşman olacaktır. Düşman oldu yani eksi oldu. Sırada sayıları toplamak var. 3 üzerine 9 eklersek eğer 12 sayısını elde ederiz. Böyle bir toplama işleminden elde ettiğimiz sonuç eksi 12'dir. Toplama işlemini dediğimiz yöntemlerle de yapabiliriz, çizgilerle de yapabiliriz. Toplama işlemini çizimlerle de yapabiliriz. Karşımızda bir doğru vardır. Buraya 0 sayısını yazınca karşımızda sayı doğrusu oldu. Sayı doğrusunda kodlamalar yapmak için hani toplama işlemi yapıyoruz ya, sıfırın sağ tarafındakiler pozitif sayılar olduğu için artı. O zaman dost yönü dediğimiz taraf ne taraftır? Sağ taraftır. Bu yönün zıt yönü olan sol taraf ise düşman yönü yani negatif yönü olacaktır. Biz bunları yön olarak hatırlayalım çünkü işlemlerde o gerekecek. O tarafa veya bu tarafa gitmek gerekecek. Dirseğiyle gösterdiği gibi sol taraf. Burası da düşman yönü. Tam sayıları sayı doğrusunda toplama işlemi kodladığımız biçimde oldukça kolay olacaktır. Haydi yapalım. 12 pozitif tam sayısı artı 12 demektir. Yani pozitif yönde gideceğiz demektir. Artı 7 var. Yine pozitif yönde ilerleyeceğiz demektir. Öncelikle yönümüzü işaretliyoruz. Pozitif yön hep sağa doğru gideceğiz. Sayı doğrusunda 12 nokta gidiyoruz. Buradan tam buraya kadar 12 nokta oluyormuş. Artı 12. Daha sonra artı 7 gidecekmişiz. Yani sağa doğru 7 birim daha, 7 nokta daha gideceğiz. Sağa doğru 7 nokta daha gidince şurada bir yerde 19 sayısı olacaktır. 7 birim gidince en son nokta olarak 19. noktada kaldık. Sonucumuz 19 olur. Şimdi de negatif tam sayılarını sayı doğrusunda toplayacağız. Bakıyoruz öncelikle
Eksi yönde yani düşman yönünde sol yönüne doğru gideceğiz. Gideceğimiz yönü belirledikten sonra kaç nokta gidecekmişiz? 3 nokta. O zaman buradan itibaren sola doğru 3 nokta gittik. Eksi 3 oldu. Bakıyoruz yeniden sola doğru gidiyormuşuz ama sola doğru kaç nokta gidiyormuşuz? 9 nokta. Buradan itibaren 9 nokta sayarsak eksi 12'ye varacağımızı görürüz. Sonuçta vardığımız nokta eksi 12 oldu. Burada dostlar toplamından dostlar gelecek dedik. Daha sonra 12 ile 7'yi toplamıştık. Peki yer değiştirirsek eğer 7 ile 12'yi toplarsak sonuç değişir mi? Hayır, 7 ile 12'yi toplarsak, 7'nin üzerine 12 sayarsak eğer yine 19 sonucuna ulaşırız. Aynı şekilde burada da geçerlidir. Eksi 9 ile eksi 3'ü topladığımızda birbirlerine yer değiştirsek de yine düşman eksi olacaktır. Daha sonra 9'a 3 eklersek 12 olacaktır. O zaman buradan şöyle bir not çıkarıyoruz, sonuç çıkarıyoruz. Testlerde doğru mudur yanlış mıdır diye sorabilirler. Toplananlar yer değişse de toplam değişmez. Toplamada öncelik sırası önemli değildir. Yeterince not aldıysak alıştırmalara başlayalım. Bu alıştırmada öncelikle tam sayıların işaretlerine bakıyoruz. Buradaki tam sayının işareti pozitif. O zaman dost olacaktır. Aynı şekilde buradakinin işareti de pozitif, dost olacaktır. Sıfırın işareti yoktur. Sıfır ne pozitif ne negatif tam sayıdır. Sadece yoktur, tam sayıdır. Hatırlamayanlar birinci videomuza gitsin. Sonuncuda ise tam sayımızın işareti yine dosttur. O zaman buradan gelecek olan sonuç dosttur. Yani pozitiftir. İşareti belirledikten sonra artık işaretlerle işimiz bitti. Sayıların kendisiyle toplamak var. 6'nın üzerine 1 eklersek 7 gelir. 7'nin üzerine 2 eklersek 9 gelir. Burada yok demiştik. 0 yok demektir. O yüzden sonuç 9. 6 bir daha 7 yok. 2 daha 9. Bu işlemin sonucu artı 9'dur. Biz biliyoruz ki pozitiflik negatif gibi her zaman kendini göstermiyordu. O yüzden artı 9'un eşiti 9 olur. Diğer alıştırmadaki tam sayıların önündeki işaretleri bakarak ilerleyelim. Negatif işareti var. O zaman nedir? Düşmandır. Düşman. Düşmanın üzerine tekrar düşman ekliyor. Burada yok zaten bir işaret. Burada ise yine ne vardır? Düşman işareti vardır. O zaman düşmanlar bir araya gelip toplanmıştır. Sonuçta toplamda düşman olacaktır. Yani eksi işareti. Toplamdaki işarete karar verdikten sonra artık sayıları kendi içinde topluyoruz. 7'nin üzerine 1 eklersek 8 gelir. 8'in üzerine 2 eklersek 10 gelir. Sonuçta 10 düşman yani eksi 10 sayısı olacaktır. Peki eksi 10 eşittir 10 olabilir mi? Hayır, eksi kendini gizlemez. Olumsuzluk hep kendini gösterir. Bir diğer alıştırmaya geçiyoruz. Öncelikle tam sayıların işaretlerine bakacağız. Burada zaten 0 işareti yok demektir. Peki işaretler neymiş? Yani düşman, düşman, düşman. Düşmanlar toplanırsa yine düşman elde ederiz. Eksi olur işareti. Daha sonra sayıları topluyoruz. Sayıları topladığımızda 10 ile 3'ü topladığımızda 13 gelir. 13 ile de 1'i toplarsak eğer 14 gelir. 10, 13, 14. Sonuç eksi 14 olur. Karşımızda 18 tam sayısı var. Burada işareti bize vermemiş. Vermemişse gizli bir eksi mi olabilir, artı mı olabilir? Olumsuz kendini her zaman belli ediyordu ama artı gizlenebilirdi. Alçak gönüllüydü. O zaman burada 18 tam sayısı pozitif tam sayı oluyor. Yani dostumuz artı oluyor. Burada 18 tane dost var. Bir tane dost var, 2 tane dost var. Sonuçta elde edeceğimiz dost olacak. Yani pozitif tam sayı artı olacak. Peki dostları kendi içinde topluyoruz. 18 tane, 1 tane 19 etti. 19'da 2'yi toplarsak eğer 21 eder. İşlemin sonucu artı 21, 21'dir. Bir diğer alıştırmaya geçelim. Burada ise negatif tam sayılar yani düşmanlar var. 51 tane düşman, 3 tane düşman, 10 tane düşman, toplam düşman ne eder diyorsa işareti eksi olur. Kaç taneymiş düşman? 51, 3 daha 54. Burada yok zaten. 54, 10 tane daha düşman eklendi, 64. 64 tane düşman, eksi 64 bu işlemin sonucu olur. Bakıyoruz bu sefer parantezli vermemiş. Olsun yine de önündeki işaretler bellidir. Sırayla burada düşmanlar dizilmiştir. Parantez olmamasına rağmen sırayla düşmanlar dizildiyse eğer elde edeceğimiz sonuç da düşman olacaktır. Yani eksi olacaktır. O zaman ne kadar düşman varmış bir sayalım. 51 tane, sonra 3 tane, etti 54. 54'e 4 eklersek 58. 58'e 10 eklersek 68. 68'e 100 eklersek 168. Bu işlemin sonucu eksi 168 olur.
Karşımızda bir küp blok var. Birlik olsun. Daha sonra bunlar birleşerek, yani 10 tanesi birleşerek onluk blok oluyor. İnsanlar her zaman saymalarını teker teker yapmamıştır. Bazen onar onar da yapmıştır. Hatta yeri gelince yüzer yüzer de yapmıştır. Burada 100 tane blok vardır. Yüzlük bloktur. Daha da arttırsak bunu, 1000 tane küp blok olsa binlik olacaktır. Sonra saymalarda bunları bir araya getirdiğimizde, yani bir araya dediğimiz topladığımızda bakalım ne elde ediyoruz. Burada 1 saymıştık. Burada bir tane 10 saymıştık. Burada bir tane 100, burada da bir tane 1000 yazmıştık. Bu sayıları topladığımızda elde edilen sonuç 1111 olur. Nasıl yazıyoruz? Birinci basamak olsun diyoruz. Sayı değeri olan 1'i yazıyoruz. Bir diğer basamağı soluna yazıyoruz. Bunun sayı değeri 1'di. Sayı değeri 1'dir. Bunun da bir tane binlik olduğu için sayı değeri 1'dir. Toplamı buradaki sayıyı veriyordu. Küp bloklar var. 4 tane birlik var. Burada kaç tane? 3 tane, 2 tane ve 1 tane. Blokların sayısı sayı değeridir. Peki bunlardan elde ettiğimiz sayılar ise 4 tane birlik 4, 3 tane onluk 30, 2 tane yüzlük 200, 1 tane binlik 1000 eder. Evet, bu tam sayıları toplamayı biliyoruz. Bunları topladığımızda ise 1234 gelir. Topladığımızda elde ettiğimiz sayı 1234'tü. Yani sayı değerlerini, blokları, basamak değerlerini ve basamak değerlerinin toplamını ayırt ettik. Bütün bunlardan yola çıkarak elde ettiğimiz 4 basamaklı bir tam sayı olmuştur. Peki bu kadar basamak basamak diye diyoruz. Bu basamakların adları var mıdır? 4'ün bulunduğu basamağın adı birler basamağıdır. 3'ün bulunduğu basamak ise onluklardan oluştuğu için onlar basamağıdır. 2'nin bulunduğu basamak yüzlüklerden oluştuğu için yüzler basamağıdır. Buradaki basamağın adı binliklerden oluştuğu için binler basamağıdır. Bir sonraki basamağın adı, artık sistemi anladıysak, 10 binler basamağı olur. Daha sonra 100 binler basamağı olur. Böyle böyle ilerler. Matematikte parçalardan bütüne gidebiliyoruz, tüme varabiliyoruz. Peki tümden parçalara gidebilir miyiz? Evet, gidebiliriz. Verilen tam sayıyı böyle basamak değerlerine ayırırsak eğer, bu da çözümlemesi oluyor. Basamaklı tam sayıyı bazen böyle belirgin şekilde vermez. Aslında bu harfler 4 basamaklı tam sayıdır der. Bunları da çözümlememizi isteyebilir ya da sorunun gidişatı bu çözümlemeyi isteyebilir. O yüzden bu A, B, C, D harflerini 4 basamaklı tam sayı olarak alalım. Bakalım harfli biçimde tam sayıyı çözümleme nasıl oluyormuş. 1, 2, 3, 4. basamak olduğu için burası binler basamağıdır. Yani 1000A eder. Artı deriz. Bu basamakta yüzlükler vardı. B tane 100, 100B eder. Bu basamakta onluklar vardı. 10C eder. Ve birliklerin olduğu D taneymiş. D olur. İşte bize tam sayı ifadesi vermiş. Tam sayı ifadesinin çözümlemesi de bu şekilde olur. Şimdi bu basamakları anladıysak çıkarma işlemindeki komşuluklara gitmelere başlayalım. Sürüde 9 tane hayvanımız vardı. 2 tanesi sürüden çıktı. 9 tane hayvan eksilen taraf azalan oldu. 2 tane çıkan ise çıkan taraf oldu. Taraflar arasındaki fark 7 olur. Bu yaptıklarımız matematik dilinde çıkarma işlemidir. 9 hayvandan 1, 2 birim sayarsak geriye doğru kalan sonuç fark 7 olur. 204 eksilen sayısından 93 çıkan sayısını çıkaracağız. Alt alta çıkarma yöntemiyle başlayalım. 4 tane birlikten 3 tane birlik çıkınca geriye bir tane birlik kalır. Alt alta çıkarma işleminde basamakların aynı hizada olması çok önemlidir. İşlem hatası yapmamak için aynı hizada yazmamız gereklidir. Evet, birliklerle işimiz bitti. Bize onlar basamağında onluklar gereklidir. Eksilen sayısının onlar basamağında 0 tane onluk vardır. Yani onluk yoktur. Onluk yoksa içinden 9 tane onluğu nasıl çıkarabiliriz? Çıkaramayız. Bu tür durumlarda komşu basamağımıza gideriz. Komşu basamağımızda yüzlükler vardır. O yüzlüklerin kaldığı basamaktan bir tane alırız. 2'den bir tane aldığımız için geriye bir tane yüzlük kalır. Buradan gitti bir yüzlük. Yani yine çıkarma işlemi yaptık. Kalan ise bir yüzlük oldu. Komşudan bir tane yüzlük bize geldi. Bir tane yüzlük onluk basamağında 10 tane onluk eder. Yani 10 tane onluğun toplamı bir tane yüzlük ediyordu. Demek ki komşudan hep 10 tane alacağız. Bir sonraki komşuya gitseydik yine 10 tane yüzlük alacaktık. Hep 10 tane aldığımız için komşudan aldığımızda 10 yazarız. Artık bu basamakta 10 tane onluk vardır. 10'dan 9 çıkarsa geriye 1 kalır. Buraya şu notu da eklememiz gerektiğini düşünüyorum. Onluk sayı sisteminde çalıştığımız için sol taraftaki komşudan hep 10 sayısını kendi basamağımızdaki sayıya katarız. Yani komşudan hep onluk almayız. Sadece 10 sayısını alırız. Çıkarma işlemimize devam ediyoruz. Artık bir sonraki basamağa geçtiğimizde bir sayısı kalmıştır. Aşağıda herhangi bir sayı olmadığı için bir direkt iner.
111 tam sayısı bizim kalanımız olur. Bu notun bir başka uygulamasına bakalım. 1000 sayısından 20 sayısını çıkaralım. Sıfırdan 0 çıktı, 0 kaldı. Sıfırdan 2 çıkamaz. Komşuya gittik, komşuda yok 0. Bir sonraki komşuya gittik, evet onda var. Onda olduğu için ondaki binlik aldık, geriye 0 kaldı. Yandan aldığımız sayı 10'du. Daha sonra buradaki 10'dan verdik, burada 9 kaldı. Burada 10 oldu. Burada 9 kaldı. Burası ise 10 oldu. Yani komşudan hep 10 sayısını alıyorduk. 10'dan 2 çıktı, geriye 8 kaldı. Burada ise 9 sayısı kalmıştı. O yüzden direkt indi. Burada 0 kalmıştı. En başa 0 yazmamızın bir anlamı yok. Büyük basamakta bu yok hükmünde olduğu için büyük basamak yok demektir. 980 fark olur. Bu çıkarma işlemlerinin biraz daha oturması için saatlerde çıkarma işlemi yapalım. Eksilen saat 2.04'te olsun. Çıkan saatte 21 dakika olsun. 1 saat 60 dakikaydı. 1 saatin 60 dakika olduğunu temel bilgisini bileceğiz. Şimdi şuradaki basamaktan bunu çıkaracağız. Buradaki basamaktan bunu çıkaracağız. Sonra bu inecek. Ama bu basamaklarda önemli olan nokta nedir? Burası saat dilimini gösteriyor. Bu kısım ise dakika birimini gösteriyor. 4 dakikanın içinden 21 dakikaya çıkaramayacağımız için hemen saatten yani yandaki komşudan ne alıyoruz? Bu sefer onluk değil de 60'lık alıyoruz. Buradaki 2 saatten geriye 1 saat kalıyor. 2 saatten 1 saat kaldı. Çünkü elindeki 60'ını dakika olarak komşusuna verdi. Burası toplamda 64 dakika oldu. 64'ün içinden 21'i çıkaracağız. 64'ün içinden 21'i çıkarmak gayet kolaydır. 4'ün içinden 1 çıkarsa geriye 3 kalır. 6'nın içinden 2 çıkarsa 4 kalır. Burada kalan saat ise 1 olur. Fark 1 saat 43 dakika olur. Sol komşudan çıkarma işlemlerinde 10 sayısını alacağız. Saatteki çıkarma işlemlerinde ise 60 sayısını alacağız. Yani komşudan hep 10 sayısını değil, bazen de bazı birimlerde 60 sayısını alabiliyormuşuz. Bu ikisinin ayrımını anladıktan sonra, gerekli notlarımızı aldıktan sonra karşımızdaki örneğe bakalım. 4 tam sayısıyla eksi 10 tam sayısı toplanmış. 4 tam sayısının işareti artıdır. Çünkü artı işareti istediğinde gizlenebiliyordu. Artı işaretini dost ile kodlamıştık. Dostla düşmanı toplamaya çalışıyoruz. Bu örnekte dostla düşman birbirine karışmış durumda. Öncelikle çoğunluk taraf hangisi? Düşman mı çoğunlukta, dost mu çoğunlukta? Yanındaki sayılardan anladığımız üzere 10 sayısı daha büyük olduğu için düşman çoğunlukta. O zaman kalacak olan sayı da çoğunluğun olduğu yani düşmanın olduğu işareti olacaktır. Eksi işareti olacaktır. Peki çoğunluktan çıkaracağımız sayı ne olacaktır? Azınlıktaki sayı olacaktır. Çünkü 10 düşmanın içinden 4'ünün gitmesi gereklidir. 4'ü dosttur. 10'dan 4 gidersek geriye doğru 6 sayısı kalır. Yani 6 tane düşman kalır. Dostların 4'ü de gittiği için dost kalmaz. O zaman dostla düşman birbirine karıştığında çoğunluktan yola çıkarak ilerleyeceğiz. İşareti ve sayıyı öyle belirleyeceğiz. Yine karşımızda tam sayılarda işlemler var. Buradaki tam sayının işareti verilmemiş. O zaman işaretini belirtelim. Gizli artıdan dolayı artıdır bunun işareti. Yani dosttur. Burada dost mu çoğunlukta, düşman mı çoğunlukta henüz bilmiyoruz. Çünkü düşmanları daha bir araya getirmedik. Öncelikle toplamdaki düşman sayısını belirleyelim. 12 tane ve 23 tane var düşman. O zaman ilk önce birler basamağını topluyoruz. 3, 2 daha 5 ediyor. Daha sonra onlar basamağını topluyoruz. 2, 1 daha 3 ediyor. 35 tane düşman varmış. Yani eksi 35. Yani 35 tane dost var, 35 tane de düşman var. 35 dostla 35 düşman varsa ne dost ne düşman vardır? 0 sonucuna ulaşırız. Buradaki artı 35, buradaki eksi 35 etti bize ne dost ne düşman. 0. Tam sayıları sayı doğrusunda çıkaralım. Örnekte bu. Şimdi bakıyoruz artı 4 var. Artı 4 varsa bu yön dost yönüydü. Bu yön negatif yöndü. 0'ı belirleyelim. Daha sonra yönlerimizi çizelim. Ona göre ilerleyelim. Yön çizgimizi belirtelim ki ondan yararlanacağız. Sola gittikçe öncelikle sağa gidiyormuş. Kaç birim gidiyor? 4. 1, 2, 3, 4. Yani şurada olacak sayımız. Artı 4 gitti. Sıfırdan artı 4 gidersek eğer 4. sayıda oluruz. 4'ten sola doğru 10 birim git diyor. Çünkü eksi 10 de. Tamam sola doğru 10 birim gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki burada kalacak. 4'ten sola doğru 10 birim gittiğimiz için eksi 10'u yazalım buraya. Sıfırdan buraya ulaşmış. O zaman oradaki sayı ne olabilir? Sıfırdan bu tarafa gidince
eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 noktasına ulaşıyormuşuz. 4'ten 10 birim geriye gittiğimiz için sonuç eksi 6 olur. Sayı doğrusunu da bu şekilde buluyoruz. Yeni bir örneğe geçtik. Bu sefer parantezler yok. Direkt işaretler var. Bu tip soru tipinde ne yapacağız? Yine biz dost ve düşman kodlamamızda devam edeceğiz. Bakıyoruz 214'ün önünde eksi işareti var. Yani 214 tane düşman var. Hemen ardından eksi 3 gelmiş. Yani 3 tane daha düşman var demektir. Bir yanında ise 117 tane dost var. Dost ve düşmanlar birbirine yine karışmış durumda ise öncelikle toplam düşman sayısını belirleriz. Eksiden ne kadar varmış? 214 artı 3 yani 217 tane varmış. Dosttan ise 117 var. Evet, şimdi dost ve düşmanı tamamen ayırdığımıza göre çoğunlukta olan düşmandır. Elimizde kalan da düşman olacaktır. Dostlar bitecektir. Eksi. Peki 217 düşmandan 117'si dost ise 117'si çıkacaktır. 7'den 7 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. Demek ki 100 tane düşman kalacakmış. Yani eksi 100. Bu örneğimizin cevabı eksi 100 gelir. Bu soru bizim için önemli. Bazı notlar alacağız. Özellikle parantez işaretiyle ilgili notlar alacağız. Matematikte her işaretin hemen hemen önemi vardır. Öncelikle bir soruyu okuyalım. Üçgen eksi 3'e eşittir. Daire 2'ye eşittir. Olduğuna göre buradaki işlemleri yapıp sonucunu bulunuz diyor bize. Soru bize şekil olarak veya harf olarak bir eşitlik verdiğinde, özellikle negatif tam sayı verdiğinde biz ne demiştik? Negatiflik hep kendini belli eder demiştik. O yüzden elimizde bir sürü de işlem varsa alacağımız eşitlikte esas değerini özellikle düşmansa, negatifse parantezle belirtmeliyiz bu eşitliği. Bu çok önemlidir. Negatiflik kendini parantezli belli eder. Bunlar çok temel notlardır. Tam sayılardaki işlemlerde öncelik parantezindir. Tabii birden fazla parantez varsa, sol içte kim varsa önceliği o alsın diyor. Haydi buradaki şekillerin değerlerini yazalım. Daire şekli 2'ye eşit olduğu için 2'yi yazdık. Yine parantezimizi açtık ve 2'yi yazdık. Üçgen şekli ise eksi 3'e eşitti. Negatiflik kendini hep parantezle belirtirdi. O yüzden üçgeni eksi 3 şeklinde yazdık. Parantezimizi kapattık. Bir diğer paranteze geçtik. Daire şekli 2'ye eşitti. Onu yazdık. Daha sonra artı işareti gelmiş. Ve karşımızda üçgen var. Üçgen eksi 3'tü. Negatiflik kendini hep parantezle belli ederdi. Onu yazdık. Evet, birçok parantez var ama artık en azından sayılarımızı yazabildik. Şekillerden kurtulduk. 2 tane dost, 3 tane düşman var. Düşman çoğunlukta. Düşmanların içindeki dostlar gidecek. Geriye negatiflik kalacak. Negatiflik kalacağı için eksi. Bakalım ne kadar düşman kalıyor. 3 tane düşmanın içinden 2 tanesi gidince 1 kalıyor. Elde ettiklerimizi düzenli bir biçimde yazalım. Köşeli parantez vardı, 2 vardı. Buradan gelen ise eksi 1'di. Köşeli parantez artı. Bakıyoruz 2 tane dost, 3 tane düşman var. Yani yandaki gibi aynısı. Çoğunluk düşman olduğu için eksi 3 düşmandan ikisi gidince 1 kaldı. Eksi 1 yine gelir. 2'nin içinden 1 çıkarsa 1 kalır. Bir de yanında eksi 1 vardı. Onu yazalım. Bir tane dost, bir tane düşmansa ne dost vardır ne de düşman. Yani 0 sonucuna ulaşırız. Birinci sorunun cevabı 0 olur. İkinci alıştırma sorumuz. 3, 6, 0, 1 rakamları birer kez kullanılarak 3000'den büyük olacak şekilde en küçük doğal sayı yazılıyor. Bu sayının yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamın basamak değerinin toplamı kaçtır? Soru birkaç aşamadan oluşuyor. Adım adım ilerleyelim. Öncelikle kullanacağımız rakamları bir çerçeve içine alalım. Daha sonra oluşturacağımız doğal sayı 3000'den büyük olacakmış. 3000'den büyük sayılar neler olabilir? 3001, 3002, 3003 böyle ilerler. Daha sonra bizim için önemli bir kriter olan kelime geçmekte soruda. O da en küçük kelimesi. 3000'den büyük olan en küçük sayı 3001'dir. Ama diyor ki şuradaki kullandığın sayılara göre en küçüğü olsun diyor. Bakıyoruz 3001'in içinde evet 1 var, 0 var ama 6 rakamı yok. Demek ki aradığı doğal sayı bu değil. O zaman 6'yı da kullanabileceğimiz bir şekilde en küçük sayıyı bulmaya çalışalım. Şimdi şurada almamız gereken bir not var. O da nedir? Büyük basamaklara olabildiğince küçük rakamlar koymalıyız. Tamam, bu notumuzu aldıktan sonra şöyle bakıyoruz. En büyük basamağı biliyoruz ki 3 rakamını kullanmak zorundayız. Çünkü 3000'den büyük olacak
O yüzden 3000'li sayılara yakın olanını tercih ediyoruz en büyük basamağı. Sonra yanındakini tercih edeceğiz. Bakalım yanındaki ne olacak? Tabii 4 basamaklı bir sayı. Yanındakini buradaki en küçük rakam olarak seçmeliyiz. Çünkü binler basamağından sonraki en büyük basamak budur. Büyük basamaklara küçük rakam koyacağımız için en küçük rakam olan 0'ı tercih ederiz buraya. Notumuza uygun şekilde 0'ı yazdık. Sonra daha küçük olan 6 mıdır, 1 midir? Tabii ki 1'dir. Bir sonraki büyük basamağa 1 rakamını koyarız. Peki 3, 0, 1 gitti. Geriye birler basamağındaki yere hangi rakam geliyormuş? 6 rakamı. Biz sorunun şuraya kadar olan kısmını tamamladık. Aşama aşama gittik. Ama soru bitmedi. Esas istediği neydi? Bulduğumuz bu sayının yüzler basamağındaki rakamla onlar basamağındaki rakamın basamak değerinin toplamı. Yüzler basamağındaki basamak değerini bulalım. Yüzler basamağında 0 tane yüzlük olduğu için basamak değeri 0 olur. Basamak değeri. Bakalım onlar basamağındaki basamak değeri bir tane onluk olduğu için 10 sayısı olur. Bunları topladığımızda elde edeceğimiz toplam 10 olur. Yani bu sorunun cevabı 10'dur. Üçüncü soruya geçelim. 5, 4, 0 rakamları ile oluşturulabilecek eksi 300'den küçük. Şimdi rakamları çerçeve içine alacağız. Artık öğrendik. Bir sonraki kriter 300'den küçük en büyük tam sayı demesi. Onu da çizdik altını. Bu iki kriter çok önemli. Daha sonrası sonraki aşamalar olacak. Çünkü bunlardan oluşturabilecek eksi 300'den küçük en büyük tam sayıyı ilk önce elde etmemiz gerekli. Hadi uğraşalım. Rakamlara her an buradan ulaşabileceğiz ama şu kriteri elimize alalım bir. Eksi 300'den küçük sayılar. Matematikte küçük türü işaretle belirtebiliyoruz bu şekilde. Eksi 300'den küçük ne vardır? Eksi 301 olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü 0, eksi 1, eksi 2 diye gidiyordu küçülmeler. Burada da doğal olarak eksi 301 gider. Sonra eksi 302 böyle böyle küçülür. Daha sonra eksi 400'lere ulaşır, eksi 500'lere böyle küçüldü. Ama buradaki 300'den küçük en büyük tam sayıya baktığımızda eksi 301'i görüyoruz. Eksi 301'de 0 rakamını kullanmış ama 4 ile 5 ortada yok. Demek ki bura olmuyor. Bakıyoruz eksi 302'de yine yok. Bize çünkü 4-5 rakamları lazım. Bunlar da eksi 300'lerde 4-5 rakamını kesinlikle kullanamayız. Bunlar elendi. Eksi 400'lerde bu rakamı kullanabilir miyiz? Bakıyoruz 4 var, 0 var, bir 5 kalmış. Evet yapabiliriz bunu. O zaman eksi 400'lerden tercih ediyorsak basamaklarımızı bir çizelim. Eksi 400'den ilerleyeceğimiz için en büyük basamağa 4 rakamını koyduk. 5 rakamını sonra kullansak hani en büyük basamağı olabildiğince büyük seçsem sayı çok küçülse diye düşünsek eksi 450 oluyor. Tamam evet olabilir ama daha net gözüksün diye yazalım. Seçeneklerden biri eksi 450. Seçeneklerden diğeri de ne olabilir? İşte bu basamağa bu sefer 0 rakamını koyarız. Birler basamağına da 5. Yani eksi 405 de bir seçenektir. Böyle baktığımızda evet ikisi de eksi 300'den küçüktür. Ancak eksi 300'den küçük aralarında en büyüğü olan hangisidir bu ikisi arasındaki? En büyük tam sayıyı tercih etmemizi istiyor. Eğer böyle 3 basamaklı rakamlar tam sayılarda bize zor geliyorsa daha basit düşünebiliriz. Ya şu iki sayıdan yola çıkarak düşünebiliriz. Eksi 5 mi daha küçüktür yoksa eksi 50 mi daha küçüktür? Eksi 5 derece mi düşüktür, eksi 50 derece mi düşüktür? Oradan da yola çıkarak düşünebiliriz. Doğal olarak eksi 50 daha düşüktür. O zaman eksi 450 daha küçük bir sayıdır. Bize küçük sayıların en büyüğünü istediği için bunu tercih ederiz. Bunlar basamağına 0 rakamı gelir, birler basamağına 5. Üzerinden geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eksi 450 derece mi daha düşük sıcaklıkta yoksa eksi 405 mi? Tabii 450 daha düşük olduğu için bu daha küçük sayıdır. Biz daha büyük olanını aldık. Küçük olanını ise eledik. Sorunun bu kısma kadar olan kısmını güzelce bitirdik. Sayımızı da bulduk. Devam edelim. İle bu rakamlarla oluşturulan 450 doğal sayısının toplamı. Eksi 405 tam sayısı artı 450. Burada 405 tane düşman, burada 450 tane dost var. Tabii ki dostlar çoğunlukta olduğu için toplam artı işareti olacaktır. Daha sonra 450 dostun içinden 405 düşmanı çıkarırız. Kısa yoldan çıkarma yapıyoruz şimdi. Sizler klasik yoldan da yapabilirsiniz. 50'nin içinden 5 çıktı, 45 kaldı.
4'ler birbirini götürdü. 4'ten 4 çıktığı için 0 oldu. Yani sonuç 45 oldu. 45 tane dost varmış. O zaman toplam artı 45 yani 45 sayısıdır. Bir sürümüz vardı. Çıkarma işlemiyle sürümüzde 7 tane hayvanımız kalmıştı. Bir sürüdeki 7 hayvanımızı aldık. Zamanla ikinci bir sürümüz oldu. İkinci sürüde yine 7 hayvanımız var. Üçüncü sürüde de 7 hayvanımız var. Böyle böyle devam etti ve 10. sürü de oldu. 10. sürüde de 7 tane hayvanımız var. Burada 7 tane var. Üzerine 7 topladık. 7 7 daha 14 etti. Üzerine bir tane daha 7 topladık. 21 etti. Böyle böyle 10 tane. 7'yi mi toplayacağız tek tek? Bu şekilde yazmak matematik dili için sizce de biraz uzun değil mi? Matematik dilini kullanıyorsak, kısaltmalar yapabiliyorsak bunu da kısaltabilir miyiz? Akıl yürütürken insanın aklına öncelikle şu geliyor. Burada kaç tane 7 var? 3, 6, 9, 10 tane var. Yani 10 kere 7, 10 çarpı 7 olabilir mi? Evet, karşımıza tam sayılarda çarpma işlemi çıktı. Demek ki çarpma işlemi tekrarlayan toplananları kısa yoldan toplamaktır. Gerçekten bunları teker teker topladığımızda 70 toplamına ulaşırız. 10 kere 7 dediğimizde sonuç yine 70'i verir. O zaman yeni bir işlem becerisine geçtik. Çarpan olacak, çarpı işareti olacak. Genelde nokta işaretini kullanırız. Bazen şu şekilde çarpı işaretini de kullanabiliriz. Bir diğer çarpan vardır. Elde ettiğimiz sonuç yani çarpım vardır. Çarpım tablosu kesinlikle bilinmeli. Bu notu verdikten sonra bir noktaya daha değinmek istiyoruz. 7 sayısıyla 10 sayısını yer değiştirerek çarparsak elde edeceğimiz sonuç ne olur? 7 kere 10'u tek tek topladığımızda da sonuç 70'i verir. Toplamada da demiştik. Toplananlar yer değiştirse de sonuç değişmiyordu. Çarpma, toplamanın kısa yoldan bir yöntemi ise o zaman çarpanların yer değiştirmesi de çarpımı yani sonucu değiştirmez. Bu notumuz bizim için çok önemlidir. Bu dersimizde neler öğrenmiştik? Tekrar bir üzerinden şöyle kısaca geçelim. Tam sayılarda temel işlemlere bakıyorduk. Temel işlemlerden ilki toplama işlemiydi. Toplama işleminde tam sayıların önündeki işaretler bizim için çok önemliydi. Eğer pozitifse dostlarımız oluyordu, negatifse düşmanlarımız oluyordu. Dostları ve düşmanları bir araya getiriyorduk. Oluşturduğumuz tam sayıları çözümleyebiliyorduk. Birler basamağını birliklerle çarpıyorduk. Onlar basamağı onluklardan oluşuyordu. Yüzler basamağı yüzlüklerden oluşuyordu. Binler basamağı binliklerden oluşuyordu. Basamak değerlerini topladığımızda tam sayının kendisini veriyordu. Blokların sayısı ise bize basamaktaki sayı değerini veriyordu. Her zaman bu çözümlemeyi sayılarla değil, bazen harflerle de yapabiliyorduk. Sayı doğrusunda ise sağ yöne gittikçe dost yönüne doğru gidiyorduk. Yani üzerine eklenerek gitmek demektir sağ yönü. Sol yöne doğru gittikçe ise çıkarma yapıyoruz demektir. Çıkarma işlemine geçmiştik dolayısıyla. Komşudan hep 10 sayısını ödünç alıyorduk. Ne zaman alıyorduk? Eğer aşağıdaki rakam o basamakta bir üstteki basamaktan daha büyük olursa o zaman komşudan 10 sayısını alıyorduk. Zamanda çıkarma işleminde ise saat dilimindeki komşudan 60 sayısını alıyorduk. Çıkarma işleminde pozitif yönde olsak bile sola doğru gittikçe çıkarma işlemi yapabiliyorduk. Dost ve düşmanlar birbirine karıştığında ise çoğunluğa bakıyorduk. Çoğunluk dost mu yoksa düşman mı? Eğer çoğunluk düşmansa sonuç düşman yani eksili çıkıyordu, negatif çıkıyordu. Şekillerin eşiti negatif sayı ise veya harflerin eşiti negatif sayı ise bunları parantezli belli ediyorduk. Negatif kendini hep belli eder. Özellikle negatif parantezle kendini belli eder. Tam sayılarda işlemler yaparken önceliği parantezlere veriyorduk. Parantezli işlemler önceliğimiz oluyordu. Çarpma işleminin çarpanların yer değiştirmesi sonucu değiştirmiyordu ve bizim için çarpım tablosu çok önemliydi. Sayılar çarpılıyor. Peki tam sayıların işaretleri çarpılır mı?